İnsan bazen tarihin en güçlü adamlarını hayal ederken onları hep kalabalıkların içinde düşünür. Dev orduların önünde, yüksek kürsülerde, binlerce insanın alkışları arasında. Ama şimdi size anlatacağım hikayede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu tek başına karanlık bir Ankara sokağında yürüyordu. Gece yarısını çoktan geçmişti. Ankara sessizdi. Sokak lambalarının solgun ışığı taş yollara vuruyor, rüzgar boş caddelerde ince bir uğultu bırakıyordu. Çankaya Köşkü'nün içinde ise herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun odasında olduğunu sanıyordu. Ama o gece içeride değildi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk yine kimseye haber vermeden dışarı çıkmıştı. Ne resmi bir konvoy vardı, ne koruma kalabalığı, ne de devlet ciddiyeti. Sade bir palto giymişti. Başındaki şapkayı biraz aşağı indirmiş, yüzünü gölgede bırakmıştı. Yanında yalnızca güvendiği birkaç kişi vardı. Amacı çok farklıydı. O, halkın arasına karışmak istiyordu. Ama bir cumhurbaşkanı olarak değil, sıradan bir vatandaş gibi. Çünkü Atatürk'ün en çok önem verdiği şeylerden biri şuydu: İnsanların gerçek düşüncelerini öğrenmek. Resmi toplantılarda herkes dikkatli konuşurdu. Valiler, milletvekilleri, bürokratlar çoğu zaman sözcüklerini seçerek kullanırdı. Ama kahvehanelerde durum farklıydı. Orada insanlar filtresiz konuşurdu. Gerçek öfke, gerçek umut ve gerçek korkular ortaya çıkardı. Atatürk bunu biliyordu. Bu yüzden zaman zaman kimliğini gizleyerek Ankara sokaklarında dolaşıyor, halkı dinliyordu. Ve o gecelerden biri, yıllar sonra anlatılan en ilginç hikayelerden birine dönüşecekti. Gece ilerlerken küçük bir kahvehanenin önünde durdu. İçeriden yoğun sigara dumanı yükseliyordu. Tahta sandalyelerin gıcırtısı ve ince belli bardakların sesi duyuluyordu. Atatürk ağır adımlarla içeri girdi. Kimse dönüp ikinci kez bakmadı. Çünkü içerideki insanlar karşılarında ülkenin liderini gördüklerini düşünmüyordu. Sessizce bir köşeye oturdu. Bir çay istedi. Kahvehanede konuşulan konuysa doğrudan memleket meseleleriydi. Ekonomi, yoksulluk, savaşın bıraktığı izler, yeni kurulan cumhuriyetin getirdiği değişimler. Masalardan birinde orta yaşlı bir adam yüksek sesle konuşuyordu. Devlet güzel şeyler yapıyor ama halk hala zor durumda, dedi. Bir başkası hemen söze girdi. Kolay mı? Koskoca imparatorluk yıkıldı. Adamlar sıfırdan ülke kuruyor. Üçüncü biri homurdandı. İyi de bizim derdimizi Ankara biliyor mu? İşte Atatürk tam da bunu duymak için oradaydı. Sessizce dinliyordu. Hiç konuşmadan, hiç müdahale etmeden. Sadece insanların gerçek düşüncelerini anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra masadaki tartışma büyüdü. İçlerinden biri Cumhuriyet reformlarını sert şekilde eleştirmeye başladı. Yanındaki arkadaşı hemen etrafına bakındı. "Yavaş konuş," dedi. "Başımıza iş açacaksın." Ama adam durmadı. "Hayır," dedi. "Bu memleket bizimse konuşacağız." Atatürk başını hafifçe kaldırdı. Dikkatle adamı izledi. Çünkü onun için en önemli şeylerden biri şuydu: İnsanların korkmadan konuşabilmesi. Kahvehanedeki tartışma uzun süre devam etti. Kimi hükümeti savunuyor, kimi eleştiriyor, kimi geleceğe umutla bakıyor, kimi ise hala savaş yıllarının yorgunluğunu taşıyordu. Atatürk tek kelime etmeden hepsini dinledi. Bazen çayından küçük bir yudum aldı. Bazen masaya hafifçe parmaklarıyla vurdu. Ama yüzündeki ifade hiç değişmedi. Düşünüyordu. Çünkü onun gözünde Cumhuriyet yalnızca kazanılmış bir savaş değildi. Asıl mesele halkın ne hissettiğiydi. Saatler ilerledikçe kahvehanedeki kalabalık azalmaya başladı. Tam o sırada yaşlı bir adam Atatürk'ün oturduğu masaya yaklaştı. "Sen yabancı gibisin," dedi. "Ne iş yaparsın?" Atatürk kısa bir duraksamadan sonra hafifçe gülümsedi. "Memleket işleriyle uğraşıyorum," dedi. Yaşlı adam başını salladı.
"Zor iştir," dedi. "Bu milleti ayağa kaldırmak kolay değil." Atatürk bu cümleyi dikkatle dinledi. Çünkü aslında bütün hayatını tam da buna adamıştı. Bir halkı yeniden ayağa kaldırmaya, yıkılmış bir ülkeyi yeniden kurmaya, umudunu kaybetmiş insanlara tekrar inanç vermeye ve belki de en zor kısmı buydu. Savaş kazanmak bazen kolaydı ama insanların geleceğe inanmasını sağlamak, işte bu çok daha zordu. Gece sona yaklaşırken Atatürk ayağa kalktı. Cebinden parasını çıkarıp masaya bıraktı. Kahvehanedekilere son kez baktı. Kimse onun kim olduğunu hala bilmiyordu. Kapıya doğru yürüdü. Tam çıkacağı sırada içeriden bir ses duydu. "Allah sonumuzu hayır etsin." Atatürk birkaç saniye durdu. Arkasına dönmedi. Ama bu cümle belli ki zihnine kazınmıştı. Sessizce dışarı çıktı. Ankara'nın soğuk gecesine karıştı. Onu gören sıradan bir adam geçti sanabilirdi. Oysa birkaç dakika önce o küçük kahvehanede oturan kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuydu. Atatürk'ün bu tür gezileri yıllarca halk arasında fısıltıyla anlatıldı. Kimi buna inanmadı, kimi abartıldığını düşündü. Ama onu yakından tanıyan birçok insanın ortak söylediği bir şey vardı. Atatürk, halkın ne düşündüğünü gerçekten öğrenmek istiyordu. Çünkü o, yalnızca emir veren bir lider olmak istemiyordu. Memleketin nabzını tutmak istiyordu. Bu yüzden bazen bir tren garında ansızın ortaya çıktı, bazen bir çiftçiyle saatlerce konuştu, bazen de kimliğini gizleyip sıradan insanların arasına oturdu. Belki de onu farklı yapan şeylerden biri buydu. Çünkü çoğu lider, halkın kendisi hakkında ne söylediğini merak eder. Ama çok azı bunu gerçekten gidip kendi kulaklarıyla dinler. Ve belki de o gece kahvehanede duyduğu sözler, Cumhuriyet'in geleceği üzerine düşündüğü sayısız geceden yalnızca biriydi. Fakat yıllar geçse de o hikaye unutulmadı. Çünkü insanların hafızasında şu görüntü kaldı. Koskoca bir devlet lideri, gösterişten uzak bir şekilde bir kahvehanenin köşesinde oturmuş, sessizce kendi halkını dinliyordu. Bir başka gece, bu kez Ankara Garı civarında, hava yine soğuktu. İnsanlar yorgun bir şekilde tren bekliyor, küçük ateşlerin etrafında toplanıyordu. Cumhuriyet henüz gençti. Savaşın izleri hala insanların yüzünde okunuyordu. Ve o gece kalabalığın arasında yaşlı bir adam dikkat çekiyordu. Üzerindeki eski ceket neredeyse parçalanmıştı. Elleri ise soğuktan titriyordu. Yanındakilere sürekli aynı şeyi söylüyordu. "Bu memleket düzelir mi dersiniz?" Kimse net bir cevap veremiyordu. Tam o sırada kalabalığın arasındaki sade giyimli bir adam yaşlı adama yaklaştı. Bu kişi Atatürk'tü. Ama elbette kimse bilmiyordu. Sessizce adamın yanına oturdu. Bir süre birlikte ateşe baktılar. Sonra Atatürk sordu. "Niye umudunu kaybettin amca?" Yaşlı adam derin bir nefes aldı. "Evlat," dedi. "Biz savaş gördük, yokluk gördük, aç kaldık. İnsan bazen geleceğe inanmakta zorlanıyor." Atatürk dikkatle dinledi. Sözünü hiç kesmedi. Çünkü o, insanların yalnızca ne düşündüğünü değil, ne hissettiğini de anlamaya çalışıyordu. Yaşlı adam konuşmaya devam etti. "Devlet büyükleri bizim halimizi biliyor mu acaba?" İşte bu soru, Atatürk'ü en çok etkileyen sorulardan biriydi. Çünkü Cumhuriyet'in temelinde tam da bu vardı. Halkın sesini duymak. Atatürk kısa bir sessizlikten sonra yaşlı adama döndü ve sakin bir sesle şöyle dedi. "Bu millet çok şey atlattı. Yine ayağa kalkacak." Yaşlı adam başını salladı. Ama karşısındaki kişinin kim olduğunu hala bilmiyordu. Bir süre sonra trenin sesi uzaktan duyuldu. Kalabalık hareketlenmeye başladı. Atatürk ayağa kalktı. Cebinden küçük bir miktar para çıkarıp yaşlı adamın yanına bıraktı. Adam itiraz etmeye çalıştı ama Atatürk yalnızca gülümsedi. Sonra kalabalığın arasına karışıp uzaklaştı. Bir süre sonra çevredeki kişilerden biri gerçeği fark etti. Gözleri büyüdü. "Az önce konuştuğun kişi," dedi.
Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Yaşlı adam bir anda donup kaldı. Arkasından uzun süre baktı. Çünkü birkaç dakika önce dertlerini anlattığı kişi ülkenin kurucusuydu. Ve belki de Atatürk'ü farklı yapan en önemli şey buydu. O, halktan alkış duymak istemiyordu. Halkın gerçek sesini duymak istiyordu. Bu yüzden bazen bir kahvehanede sessizce oturdu. Bazen bir tren garında sıradan insanların yanına yaklaştı. Bazen de kimliğini gizleyip bu ülkenin gerçek halini kendi gözleriyle görmeye çalıştı. Çünkü o yalnızca bir komutan değildi. Aynı zamanda insanların nabzını anlamaya çalışan bir liderdi.